Arkadaşlar bu sepette kullandığım kağıdın nasıl bantladığımı size göstereceğim. Şimdi kullanılacağım bölümü arkadaşlar banta gelecek şekilde yapıştıracağım. Şu vaziyette ortalayarak yapıştırıyorum. Katlamayı gösteriyorum. Kağıdı önce şöyle ikiye katlıyoruz. Sonra açıyorum arayı. Ortaya gelecek şekilde diğer yarıyı tekrar ikiye katlıyorum. Sonra döndürüyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ve sonra katlamış olduğum bu iki yarıyı ağız ağza getiriyorum arkadaşlar. Ve şu vaziyette tekrar katlıyorum. Şöyle ikiye katladım. Tekrar açtım arayı. Diğer yarıyı tekrar ortaya gelecek şekilde şöyle ikiye katladım. Sonra diğer yarıyı da aynı şekilde şöyle ikiye katladım. Ve bunları ağız ağza yapıştırdım. Bakın katlama şeklim bu. Sepetimizin tabanını yapmaya başlıyoruz. Şu şekilde kağıtlarımı şöyle tutuyorum ve birbirine geçiriyorum. Şöyle. Dikdörtgen şeklinde bir sepet yapacağım. Şimdi bakın şöyle L harfi haline getirdim. Sonra bir tane daha aldım. Birini şu alttan, diğerini üstten geçirerek buraya bir zikzak oluşturdum. Taban yapıyorum şu anda. Bakın şöyle. Şimdi bu sefer şöyle geçeceğim. Şöyle ineceğim aşağıya doğru. Şu vaziyette iniyorum. Ve şunu. Zaten bir sırayı yaptıktan sonra diğer sıraları yapmama gerek yok. Onları bunun üzerine inşa edeceğiz. İki köşeli taban yapacağız. Şimdi şöyle iniyorum. Şu vaziyette. Köşe yapacağız ya arkadaşlar. Şöyle iniyorum. Tepeden aşağıya doğru şöyle. Bakın. Birinci köşem oldu. Şimdi bunun yanına hemen ikinci köşeyi yapacağım. Onu da şöyle çıkacağım. Bakın şu arada. Şu ara açık. Şuradan. Şöyle. Şunu da hemen şurada. Üstten. Geçiyorum. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi buradan şöyle giriyorum. Şöyle. İki köşe yapacağım. Şimdi böyle giriyorum aşağıya doğru. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. İki tane kare oluştu. Şimdi buradan şöyle çıkacağım tekrar. Şu arada. Şöyle. Şöyle çıkacağım. Şuradan tekrar şöyle çıkıyorum. Şimdi şunu bu sefer şöyle
Şimdi buradan böyle iniyoruz aşağıya. Bakın. Şöyle. Şimdi buraya ben bir tepe daha şu köşelerden yapacağım. Tabanı, daha doğrusu göbek kısmını yaptım. Bitti. Şimdi şu birleştirmeyi yapacağım. Bunun için şurada en son taktığımın katını açıyorum. Ve bunun ikisini birden şuradan içeriye sokuyorum. Şuradan içeriye şöyle. Şöyle soktum içeriye. Şu şekilde soktum. Şimdi buradan şunun bir tanesini bu tarafa yatıracağım. Diğerini de bu tarafa yatıracağım. Bu tarafa yatırdığımı şuraya sokacağım arkadaşlar. Şunun içine. Şu kısmını. Tutkal daha güzel bir tutsun. Bunu yakalıyorum ve şunun içine şöyle yerleştiriyorum. Şimdi döndürüyorum. Aynı şekilde bunu tutkallıyorum. Şurada dahil. Şöyle. Ve onu da şuraya. Şunun içine. Şuraya sokuyorum. Şu vaziyette bunu da sokuyoruz. Göbek kısmını, yani birinci sırayı tamamlamış oldum. Şimdi bunun içine arkadaşlar şöyle parçalar, küçük minik kare parçalar koyacağız şu aralara. Şöyle. Bunun nasıl yapıldığını da size göstereyim. Şu katladığım kağıdı şöyle ortadan ikiye böldüm. Şunun bir tanesini şöyle katlıydı ya. Bunu açıyorum. Şu yarıyı bu ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Şunu da alıyorum. Şunu şöyle koyayım. Şunu da buraya göre gelecek şekilde katlıyorum. Ve şöyle bir kare oluşturdum. Bakın. Şimdi şunu alıyorum. Bunu şuradan içeriye sokuyorum. Şu aradan çıkmasına izin vermeyeceğim. Şu vaziyette soktum ve döndürüyorum. Şöyle bir katladım. Bir daha katladım. Ve bunun şu yan tarafını şöyle uçuruyorum. Ve bunu da tutkallıyorum. Şurayı ve şurayı boydan. Ve bunu da arkadaşlar şuradan içeriye sokuyorum. Şuradan. Yakalıyorum ucunu ve şuradan içeriye. Şöyle. Evet. Bu şey. Şöyle. Bakın. İşte arkadaşlar tabanı bu. Arkadaşlar şimdi ben 5. sırayı yapıyorum. 5. sırada 4. sırada arkadaşlar kullandığım kağıdın ölçüsü 5,5 santime 12 santim. Yani şu bu ebatta bir kağıdımız var. Ama ben burada bunu tamamen, yani 5. sırada bunu böyle bütün olarak almıyorum da şöyle yarısını kullanıyorum. Yarı olarak kullanıyorum. Bakın şurada gördüğünüz gibi göstereyim size. Bakın şu kağıdımın şurası şöyle 12 santim. Şurası 2,75. Yani bunun aslında normalde ölçüsü neydi? 5,5 santime 12 santim, ama bunun kenarlarını biz kıracağımız için bunu yarım olarak kullanıyoruz. Ona göre kağıdımızı kesiyoruz. Şimdi bunun nasıl yapıldığını göstereyim size. Daha önce de göstermiştim ama şimdi bunun köşesi birazcık farklı. Şu şekilde arkadaşlar birbirine geçiriyorum bunları, ikisini. Şöyle geçirdim ve çektim. Şöyle oldu. Şimdi
Bir tane daha şöyle içinden geçireceğim. Burada önemli olan köşe. Köşeyi nasıl yaptım? Ona dikkat edeceksiniz. Şimdi bunu çektim. Şöyle arayı açıyorum. Bunu kırıyorum. Şu vaziyette şöyle kırıyorum ve kapatıyorum. Şöyle. Bakın. Bu şekilde yaptık. Şimdi buradan ben bir tane daha koyuyorum içine. Şöyle geçiriyorum. Şimdi şunu kıracağım. Bunu kırmadan önce ne yapıyorum? Şuraya bir tane daha şöyle geçirmem gerekiyor. Şöyle. Arayı açıyorum. Kırıyorum. Şu vaziyette. Ve kapatıyorum. Burayı böyle iyi kırmamız gerekiyor. Şu kenarları. Şöyle oluyor. Şimdi buradan bu sefer şöyle geçiriyoruz. Böyle. Geçiriyoruz. Sonra buradan bir tane daha. Şöyle. Bakın şu kırılacak. Açıyorum arayı. Kırıyorum. Ve kapatıyorum. Bakın. Bu şekilde köşeye gelene kadar, köşeyi yapana kadar bunu devam edeceğiz.